Fantastic 4 The First Steps eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı ve neredeyse 30 yıldır süren Fantastic 4'lü filmleri kötü olur lanetini kırdı. Peki o lanetin en büyük kurbanını hatırlıyor musunuz? Takvimler 2015'i gösterirken vizyona giren Fantastic Four süper kahraman türünde olabilecek en kötü filmlerden biriydi. Vizyona girmeden bir gün önce eleştiri ambargosu kaldırıldı. Kötü eleştiri yağmuruna tutulan film vizyonuna 24 saat kala filmin yönetmeni Josh Trank'in attığı bir tweetle olay oldu. Bir yıl önce elimde fantastik bir versiyon vardı. Harika eleştiriler alırdı. Ama siz asla izleyemeyeceksiniz. Sonra filmin yapımcı şirketi Fox karşı hata geçti. Asıl suçlu Trank dedi ve kargaşa büyüdü. Fox, Trank'in setteki dengesiz ve saldırgan davranışlarını gösteren haberleri servis etti. Böylece hem yönetmenin film üzerindeki yaratıcı kontrolü hem de yeniden çekimler sonucu ortaya çıkan son kurgunun ona ait olmadığını öğrendik. Ortada öyle bir film vardı ki tek bir kişiyi suçlayamayız. Hem yaratıcı tarafta bariz hatalar var hem de stüdyonun çok araya girerek filmi baltalaması var. Merhaba arkadaşlar, Geek Nasyon'a hoş geldiniz. Bugün 2015 yapımı Fantastic 4'lü filminin perde arkasını aralayacağız. Aslında iyi olan ilk senaryosundan yönetmenin Cronenbergvari body horror vizyonuna, oradan da filmi Frankenstein'ın canavarına dönüştüren yeniden çekimlere kadar bütün filme göz atacağız. İşte karşınızda kötü bir filmin anatomisi. Say that again. It's fantastic. Oh my God, bro. Oh, hell no. Guys, I got it. ...1986'da Bernd Eichinger adında Alman bir yapımcı Marvel'dan Fantastic Four çizgi romanının sinema haklarını satın aldı. Sözleşmesine göre 1992'nin sonuna kadar bir Fantastic 4'lü filmi çekmezse telif hakkını kaybedecekti. Hiçbir stüdyo bu pahalı filmi çekmeye yanaşmadı. Sadece bir kişi bu projeyi $1 milyon altında çekebileceğini iddia etti. Bu kişi B filmlerin papası, Kültlerin kralı Roger Corman'dan başkası değildi. Corman söz verdiğini yaptı. Sadece 21 günde ve $1 milyon altında bir bütçeyle filmi çekmeyi başardı. Film bitmesine bitmişti ama filmin çekilme amacı sadece hakların elinde tutulmasıydı. Bunu oyuncular bilmiyordu. Tanıtım etkinliklerine vesaire katıldılar. Sonra film vizyona girmeden bir hafta önce iptal edildi. Marvel danışmanı Avi Arad markanın itibarını korumak için bütün negatifleri satın aldı ve imha ettirdi. Tabi bazılarını gözden kaçırmış olmalı çünkü film bir şekilde günümüze kadar ulaşmayı başardı. Ladies and gentlemen, we are now seeing the beginnings of another stage of human evolution. Sam Raimi'nin Spider-Man'i ve X-Men ile 2000'lerin başında süper kahraman filmleri altın çağına girmeye başladı. Fox, X-Men'in yanına ikinci bir altın yumurtlayan tavuk arıyordu. Şans, sonunda hakları elinde tutmak için her şeyi yapan Eichinger'a güldü. Ortaklık kuruldu ve 2005 yılında $100 milyon bütçeli Fantastic Four vizyona girdi. Tabii ki lanet devam etti. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden düşük puanlar alsa da gişede bütçesinin 3 katını çıkardı ve bu da devam filmi için yeterliydi. 2007'de Rise of the Silver Surfer aynı ekiple vizyona girdi. Önceki filmdeki eleştirileri hiç ciddiye almadılar. Aynı hataları tekrarladılar. Bundan dolayı daha kötü bir film geldi. Fantastic 4'ün hakları artık Fox'taydı. Ancak stüdyo sözleşme gereği belli aralıklarla mutlaka yeni bir film çekmek zorundaydı. İşte tam burada tarih tekerrür etti. Christopher Nolan'ın The Dark Knight üçlemesiyle başlayan o gerçekçi süper kahraman akımını yakalamak isteyen Fox kendi Nolan'ını aramaya başladı. Chronicles filmiyle başlayan Josh Trank'i buldular. Bulunmuş görsel tarzındaki düşük bütçeli filmiyle açılış hafta sonunda gişe zirvesine oturarak Trank'i dönemin bir numaradan açılan en genç yönetmenlerinden biri yaptı. Trank projenin başına geçtiğinde bir gerçeği fark etti. Hiç FF çizgi romanı okumamıştı. Fantastic Dörtlü'nün 90'lardaki çizgi filminden sadece birkaç bölüm izlemişti. Bu yüzden çizgi romanları çok iyi bilen Jeremy Slater'ı senarist olarak projeye getirdi. Slater, Avengers filmini taslak olarak kullanmak eğlenceli ama karakterlerin özüne sadık bir film istiyordu. Hatta kendi koleksiyonundan en sevdiği Fantastic Dörtlü çizgi romanlarını Trank'le paylaşsa da ne fikri ne de çizgi romanları yönetmenin ilgisini çekmedi. Trank klasik bir süper kahraman filmi çekmek istemiyordu. Süper güçlerin bir nimet değil bir lanet olduğu bir yaklaşım istedi. Renkli bir kahraman hikayesi değil, korku yönetmeni Cronenberg tarzı bir vücut dehşeti, bir tragedi olarak hayal etti. The Fly ve Scanners gibi filmlerin yönetmeni Cronenberg, insan bedeninin mutasyonlarını, biyolojik dönüşüm ve bunun psikolojik travmasını anlatır. Korkusunun kaynağı canavar değil, bizzat insan vücudunun kendisidir. Fantastic Dörtlü'nün konsept çizimlerinde de bu güçlerin dehşeti şöyle gösteriliyor. Ting taş kütlesi nedeniyle dev bir kaya yığınına dönüşmüş. Üzerindeki taş ağırlığı hareketini kısıtladığından karakter kelimenin tam anlamıyla kendinden parça kesmek zorunda kalıyor. Sue Storm'un görünmezliği insanlar onun iskelet ve kas yapılarını görme imkanı tanıyor.
adeta yaşayan bir hayalet gibi gözüküyor. Johnny Storm alev formundan dolayı kömürleşmiş bir yanık kurbanı görünümünde. Mr. Fantastic ise uzuvların dağılmaması için özel bir kıyafet giymek zorunda. Aslında Trank'in vizyonu hiç kötü değil. Hatta tam tersine orijinal farklı bir bakış açısı var. Ama hem kaynak materyali hiç ciddiye almıyor hem de stüdyonun istediği o blockbuster'dan oldukça uzak. Aslında o yüzden en başından gerçekleşmesi imkansız bir hayal bu. Slater'a göre de Trank onu hiç stüdyoyla görüştürmemiş. Slater 18 tane taslak, 2000 sayfadan fazla senaryo yazdı. Ama bu taslakların sadece 2 tanesi stüdyoya gönderilmiş ve stüdyodan gelen notların %95'ini de Trank Slater'la paylaşmamış. Burada her bir taslağın ayrıntılarını bilmiyoruz ama filmin ana hatları Slater'ın taslaklarına benziyor ve en az 2 tane taslağın da ana hatlarını biliyoruz. Film Reed ve Ben'in filmdeki gibi bir teleportasyon cihazı üzerinde çalışmasıyla başlıyor. Bu icat Reed'in bilim meraklılarının Hogwarts olarak tanımlanan Baxter Vakfı'ndan burs kazanmasını sağlıyor. Burada Reed hızla yakınlaştığı Victor Von Doom ile tanışır. Reed'in Ben'den uzaklaşmasına yol açan Victor, bilimin kurallarını esnetmeyi öğreten bir mentor figürüne dönüşür. İkili Sue Storm, Johnny Storm ve Ben'in yardımıyla gerçekliği yırtıp başka bir dünyaya bağlanan bir cihaz yapar. Reed ve 3 arkadaşı negatif bölgeye girer ve işte hikaye burada 2 farklı taslağı var. İlk taslakta negatif bölgede harabeler ve etrafı saçılmış cesetler arasında dolaşırken devasa insansı bir figür olan Galactus'a rastlarlar. Galactus karanlık madde enerjisi fırlatarak peşlerine düşer. Reed ile Ben kaçar, Victor ise öldü sanılır. Reed ve Ben Baxter binasına geri dönerken karanlık madde patlaması olur ve karakterlerimiz buradan güçlerini alır. İkinci bir taslakta ekip Galactus yerine öfke dolu sibernetik T-Rex olarak tanımlanan Anilius ile karşılaşır. Konsept tasarımlarda zamanla Lovecraftvari bir yaratığa evrilir bu karakter. Radyasyon ekibi ve Storm kardeşleri etkiler. Victor yine öldü sanılır. Kazadan sonra ekip dağılır. Sue Storm, Baxter'da moloidleri konu alan tuhaf bir projede çalışır. Johnny Storm bir reality TV yıldızı olur. Ben ABD ordusunun silahına dönüşür. Reed Richards ise Yakarta gibi uzak yerlerde saklanarak hayatını sürdürür. Reed BB-8'e çok benzeyen, top üstünde dengede duran yuvarlak bir robot olan Herbie ve Fantastic Car gibi çeşitli aygıtlar geliştirir. Bu sırada Latverya'dan bilim insanları Victor'dan teleporter hakkındaki bilgileri alarak portalı yeniden oluşturur ve negatif bölgeye geçer. Burada yeni ve tuhaf güçlere sahip Victor Von Doom ile karşılaşırlar. Victor'un negatif bölgede hayatta kalma nedeni yine taslağın versiyonuna bağlı. Bir versiyonda Galactus Victor'u dünyalar bulup tüketmesi için kendi elçisi olarak yaşatır. Victor dünyaya geldiğinde Galactus'u öldürmek için antimadde topu inşa etmeyi falan planlar. Başka bir versiyonda Victor Anilius'u öldürür ve derisinden kendine bir zırh oluşturur. Reed kaçak bir hayat yaşarken bir anda gelişmiş silahlarla donatılmış Latveryalı askerlerin saldırısına uğrar. Victor'un yaşadığını anlar ve Fantastica'ya atlayarak paralı askerlerce saldırıya uğrayan Baxter binasına yetişir. Bu sırada Harvey Elder adlı bir karakter mol suyuyla kaplanır ve Molman'e dönüşerek karanlık maddeyle mutasyona uğramış dev bir moloid yaratığını New York'a salar. Fantastik Dörtlü birleşip bu yaratığı durdurur. Final bölümünde Doom dünyaya savaş ilan eder. Fantastik Dörtlü savaşın harap ettiği Latverya'ya gidip bir Doombot ordusuyla savaşır. Son anda anlarız ki karşımızda Doom aslında bir robottur. Gerçek Doom negatif bölgeye bağlı durumdadır ve telekinetik güçleriyle Latverya'yı orada yeniden inşa etmektedir. Film Baxter binasının yeni nesil dahiller için okula dönüştürülmesiyle ve ekibin Silver Surfer ve Galactus'a hazırlanacaklarına dair verilen sözle sona erer. Bence iyi bir senaryo ancak stüdyo çok pahalı olduğu için, Trank ise kendi sert ve gerçekçi dünyasına uymadığı için reddediyor. 6 ay sonra da Slater projeden ayrılıyor ve stüdyo kendi yazar ekibini getiriyor. Sorunlu senaryo yazımı sürecinden sonra oyuncu seçimleri de sorunlara aynı hızla devam etti. Trank, Sue, Johnny Franklin üçlüsünün siyahi karakterler olmasını istiyordu. Michael B. Jordan ve Rick Katie için Fox'u ikna etti. Fakat Sue Storm'un siyahi bir kadın olmasına ikna edemedi. Stüdyo, House of Cards ile yükselen Kate Mara'yı istedi. Trank geri adım attı ve bunu kabul etti. Fakat Mara'yı seçmek zorunda kaldığı için sinirini ona yönelttiği, setteki tanıklarınca soğuk ve acımasız davrandığı ileri sürüldü. Mara da bunu doğrulayarak bu filmin hayatında çalıştığı en kötü yönetmen deneyimi olduğunu söyledi. Reed Richards rolünde Trank ısrarla Miles Teller'ı istedi.
Stüdyo farklı isimler önerdi. Yönetmen Teller'ı kabul ettirdi. Ancak kaderin bir cilvesi olarak çekimler başladığında bu ikilinin de arası bozulacaktı. İddialara göre Trank, oyuncularına ne zaman göz kırpacaklarını, ne zaman nefes almalarını istediğini bile söylüyordu. Oyuncular bu yüzden donuk oynamak zorunda kalıyordu. Bunu filmde rahatça görebilirsiniz. Miles Teller ise alaylı bir dille bu yönlendirmeleri eleştirdi. Bu ikili neredeyse yumruklu kavgalara varabilecek tartışmalar yaşadılar. Ayrıca stüdyo Trank'e bir ev kiralamıştı. O evde köpeklerin eşyalara zarar verdiği gerekçesiyle ev sahibiyle tartışan Trank, ev sahibinin aile fotoğraflarına zarar verdiği iddia edildi. Eve yaklaşık $100.000 zarar verilince Fox'un o dönemki CEO'su bizzat uçup ev sahibinden özür dilemek zorunda kaldı. Zorlu geçen prodüksiyon döneminden sonra film sonunda bir şekilde çekildi. İlk kurgu izleyen stüdyo yetkilileri ise şok oldu. Her yaşa pazarlanabilir, eğlenceli yaz blockbuster'ı filmi yerine Trank'in istediği gibi korku filmine yakın bir film izlediler. Stüdyo yetkilileri filmi değiştirmek için hemen alarma bastı ve filme ayırdıkları 3D bütçesiyle filmi yeniden çekmek için hazırlıklara başladılar. Stüdyo filmi kendi açısından kurtarabilmek için kendine bir rüya takımı kurdu. Ünlü yönetmen Matthew Vaughn, X-Men yazarı Simon Kinberg ve Drew Goddard. Trank filmi elinden gitmesin diye işbirliği yapmayı kabul etti. Ancak filmi hızla başka şekilde kurgulanmaya başladı. Yeniden çekimlerde yönetmen koltuğuna oturmasına izin verilmedi. Yeniden çekimlerin en zorlu yanı oyuncuların takvimleriydi. Çoğu farklı projelere başlamıştı. Kate Mara yeni bir filmde oynarken saçını kısaltmıştı. O yüzden yeniden çekimlerde çok belli olan bir peruk taktı. Doktor Doom'u oynayan Toby Kebbell maskeli haliyle filmde yalnızca 3 kez gerçekten kendisinin göründüğünü belirtti. Koridorda yürürken, bir doktoru öldürürken ve masada yatarken. Geri kalan sahnelerde takvim uyuşmazlığı nedeniyle başka biri Doom'u canlandırmıştı. Kebbell yerine geçen oyuncunun karakteri çok garip aksayarak yürütmesine sinirlenmişti. Kendisinin asla böyle yürümeyeceğini söyledi. Yeniden çekimler tamamlanınca stüdyo kendi kurgusunu hazırladı. Trank ise son bir hamle olarak kendi versiyonunu da masaya koyup her iki kesimin test izleyicilere gösterilmesini istedi. Böylece belki kendi sahnelerinden bazıları nihai filme alınabilecekti. Ancak stüdyo bu öneriye yanaşmadı. Trank'in burada hakkını vermemiz lazım. Onun versiyonda bazı önemli sahneler kesilmişti. Fragmanda gördüğümüz Sting'in havadan girdiği operasyon sahnesi, karakterin gücünü ve askeri kullanımı vurgulayacak bir sahneydi. Filmde sadece Pentagon'daki projektör sunumunda birkaç saniye görüldü. Bu sahnenin ham görüntüleri tamamlanmamış efektlerle internete sızdı. Kim sızdırdı bilmiyoruz. Kesin Trank. Ayrıca Fantastical final savaşında Planet Zero'ya gitmek için kullanılmış ve çekilmişti. Ama tamamen kesildi. Dr. Allen karakteri de aslında Harvey Elder olarak yazılmış ve ikinci filmde Mole Man'e dönüşecekti. Reshot'larda ismin Dr. Allen'a çevrildi ve devam filmi fikrine net bir şekilde bakış açılarını göstermek için herhalde Dr. Doom tarafından öldürüldü. Filmde değiştirilmesi en iyi olan şey ise Dr. Doom'un geçmişi ve adı. Daha sonra orijinal adının Viktor Domashev olarak yazıldığını öğrendik. Asosyal bir yazılımcı, bloglarda Doom takma adıyla bilinen biri. Stüdyo vizyon sürümünde klasik Victor Von Doom adına geri döndü. Tabi adı değişti ama karakter kötü yazılmış olarak kaldı. Doktor Doom filmdeki bütün karakterler gibi iki boyutlu kaldı. Finalin büyük kısmı yeniden çekildi ve aslında normal çekimlerde bile tam bitmemişti. İlk versiyonda ekibin Fantastica ile Planet Zero'ya iniş yapması, Sue ile Johnny'nin havada Doom'un obelisklerini imha etmesi ve son darbeyi yine Johnny'nin indirerek Doom'u alt etmesi yer alıyordu. Planet Zero'nun rengi başlangıçta kırmızı tasarlanmışken vizyona giren sürümde yeşile çevrildi. Gelişme sürecin erken dönemlerinde Doom'un Planet Zero'da Latverya'daki kalesine benzeyen ve telekinezi gücüyle ayakta tuttuğu bir şato konsepti de vardı. Ancak bu fikir tamamen rafa kalktı, geriye yalnızca göz alıcı konsept artlar kaldı. Böylece film parça parça eklenen sahnelerle Frankenstein'in canavarını andıran bir halde derme çatma tamamlandı ve vizyona girmeye hazırlandı. Trank film vizyona girmeden birkaç gün önce ekibe bir e-posta attı. Mesajında filmde gurur duyduğunu ve Fantastic Four'un mevcut çizgi roman filmlerinin %99'undan daha iyi olduğu yazıyordu. İsmi açıklanmayan bir oyuncu ise yalnızca hiç sanmıyorum diye yanıt verdi. Film gişede sert çakıldı. Yaklaşık $100 milyon zarara yol açtı. Eleştirmenler de izleyiciler de filmi yerden yere vurdu. Bırakın devam filmini, Fox'un X-Men Fantastic Four ortak evren projesini bile iptal ettirdi. En büyük darbe ise Trank'in yeni başlayan kariyeri aldı. Çekimlerden hemen önce Kathleen Kennedy'ye bir Boba Fett filmi sunmuş ve projeye yeşil ışık almıştı. Ancak Fantastic Four setinden gelen kaos haberleri Lucasfilm'e ulaşınca Trank projeden istifa ettirildi. Bu filmden sonra başarısız Capone filmine kadar herhangi bir projede çalışmadı. Trank bence birçok hata yaptı ama en büyük hatası kendi hayaline çok inanmasıydı. Hayal etmeden iyi bir film yapamazsınız ancak bu ölçekteki bir bütçeyle korku tonunda bir film yapıp onu herkesin seveceğine inanmak,
hayalden çok bir fantezi. Trank bu fantezi uğruna Slater gibi pek çok ismi harcadı ve bu da onun kaçınılmaz sonunu getirdi. Bu çalkantılı yapım sürecinden siz ne ders çıkardınız? Yorumlara yazın. Hangi hikayeleri anlatmamızı istediğinizi de ekleyin. Videoyu beğenmeyi, Geek Nation'a abone olmayı ve zil ikonuna tıklayarak bu içeriklerden ilk siz haberdar olmayı unutmayın. Sevgiler.